Kışı geçirecekler aynen. Hamas direnecek. Onlar da Hamas'ın direncini kırmaya çalışacaklar. Ama Hamas direniyor yani. İsrail'in genel olarak ülke içerisindeki bir yıldır devam eden yargı reformunun ortaya çıkardığı siyasi gerginliğin istihbarat ve güvenlik ordu yapısına da hizip olarak yansıdı. Şimdi 15 Temmuz'da FETÖ'cüler tankları çıkarttılar değil mi? Zırhlı araçları. Evet. O küçük camları var değil mi? Hı. Oraları silahla kırdığın zaman buzlu hale getirince kör oldular mesela. Bitti. Onlar da hareket edemedi. Doğru. 7 Ekim'de sabahleyin Hamas şu noktalardan bak nerede ne zaman şu kadar insanla nasıl şu taktiklerle işte her yerden üstten, alttan, sağdan, soldan 5N, 1K. Kim? Hamas ve diğer direniş gruplar. 5N, 5 neden? Bir de K. İstihbarat raporu budur işte. Aslında şu an çekime girdik. Burak Hocam kısa bir ara verip bu içeriklerin ulaşmasını sağlayan Necati Turan, kameraman arkadaşıma, tabii Ayşe Beşli de burada, İstihbarat 101 kitabı imzalıyor. İmza atarken başlamadan bir abone ol çağrısı mı yapsak? Arkadaşlar gazeteye lütfen abone olun. Abone olurlarsa onları da mı imzalayacaksın? Onları da imzalayacağım. Güzel teklif bence. Abone olmanızı bekliyoruz. İstihbarat 101'de burada. Başlayalım mı hocam? Başlayalım hadi. Madem İstihbarat 101 dedik o zaman bir seninle Mossad konuşalım. Haydi konuşalım. İstihbarat konuşalım. Burak hocam, Mossad konuşalım dediniz. Ben kısa bir özet geçmek isterim müsaadeniz olursa. Şimdi 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonu başladı. Sonrasında bu operasyon başlar başlamaz seslerde yükselmeye başladı. Ya Mossad bunu nasıl öngöremez? Mossad neyi anlamadı denmeye başladı. Çünkü kafalarda muhteşem bir, her şey muktedir bir istihbarat servisi algısı var. Tabii, onu da biz seninle konuştuk. Tabii, çok ne konuştuk. Ne zaman önce değil mi? 2,5 yıl falan olmuştu. Aynen muhtemelen. öyle. Millet bir de neler diyordu bize? Çok biliyor yani. Mossad'ı küçümseyen istihbarat meslek memuru diyorlardı size eski. Aynen. Sonra entry sildiriyor. Evet, entry sildirir. Sonra hocam Mossad gerçekten biz bugünden baktığımızda çokça konuştuk içeriklerde de çuvalladığını gördük. Evet. Ve ben sizin analizlerinizden anladığım kadarıyla Mossad'da bir köklü değişim bekliyorum. Tabii. Bu Gazze'de İsrail'in yaptığı insanlık dışı saldırılar bittiğinde meselede bir değişiklik olacak gibi duruyor. Sizden bir dinleyeyim. Mossad nerede çuvalladı? Değişiklik nasıl olacak? Tepe kadrosu gider mi? Kimler gelir? Yaklaşım değişir mi? Bak şimdi 7 Ekim faaliyetini icra eden Hamas ve diğer direniş gruplarının, sadece Hamas ana omurga, etrafında toplanıyorlar. Bunların niyet ve kapasiteleri konusunda Mossad'ı manipüle ettikleri. Tamam. İçeride Mossad'ın haber elemanları oldukları için kasıtlı olarak dublaj elemanı, burada konuştuğumuz için izleyicilerimiz biliyor. Kasıtlı olarak onlar üzerinden niyeti ve kapasitesi konusunda Mossad'ı yanılttıkları. İsrail İç İstihbaratı Shin Bet'le beraber Mossad ikisini beraber düşünsünler. Askeri istihbarat yapısında. Anlatabiliyor muyum? Siber espiyonaja ve dinlemelere, gözetlemelere karşı da bir yanıltma manipülasyon taktiği gerçekleştirdikleri. Mossad'ın ana halkaya, o planı bilen ana halkaya bir türlü sızamadığı, teknolojiye ve tekniğe çok fazla güvendiği, son derece kibirli olduğu, teknolojiden kaynaklanan kibir, aynı Amerikalıların 11 Eylül'de olduğu gibi ve İsrail'in genel olarak ülke içerisindeki bir yıldır devam eden yargı reformunun ortaya çıkardığı siyasi gerginliğin istihbarat ve güvenlik ordu yapısına da hizip olarak yansıdı. Bu işi gücü bıraktıkları, kendi aralarında didişmeye döndükleri 7 Ekim'i Hamas'ın gerçekleştirdiği net bir şekilde açıktır. Bunun arkasında komplo teorileri hala inatla arayanlar var. İsrail'in kendi üst düzey politikacıları, Ehud Barak'tan Olmert'e kadar üst düzey eski Mossad direktörü, Shin Bet direktörleri. Shin Bet direktörü şu anda aktif görevdeki açıklama yaptı. Hatta bizim dedi. Evet. Yani adamlar hatalarını analiz ediyorlar. Durmadan bu konularla ilgili tartışmalar, sosyal medya paylaşımları çıkıyor. Yani adamlar zaten bunu hatalı olduklarını kabul ediyorlar. Bilgiler de Shin Bet Mossad'ı suçlayacak şekilde, Mossad işte siyaseti suçlayacak şekilde, Netanyahu o hepsini suçlayacak şekilde ordu. Herkes de birbirine topu birbirine atıyor. Aman yani o zaman kim suçlu? Kim suçlu? Siyaseten tartışmasızdır. Patron kimse o suçlu. Netanyahu. Çünkü sorumluluk sana ait. Ve Savunma Bakanı, o insanları tehdit eden. Savunma Bakanı ordunun halini açıklaması lazım. İstihbarat da ona bağlı olduğu için de Netanyahu da bahane üretemezsin. Patron sensin. Evet. Yani sen bu adamları sen atadın, sen altına imza attın, sen getirdin. Tamam? Sen atadın, senin atadığın adamlar bu tabloyu çıkarttı. Neden kontrol etmedin derler. Hem de biliyorsun ordu kökenli, bu işlere aşina birisi. Eski yani subay. Şimdi bu geline bu tablo. Şimdi burada şimdi ortada şimdi de bir fatura var. Tamam. Yedik içtik, afiyet olsun. Faturayı kim ödeyecek? Kim ödeyecek? İşte ödememek için herkes birbirini sofrayı kuran kaldırsın var yani. Şimdi sofrayı kaldıracağız, faturayı ödeyeceğiz. Hesap geldi. Kelleler gidecek. Kelle gidecek. Kelle gidecek. Yani asacaklar manasında söylemiyorum. Anladım ama tepe kadar gider. Bitti. Mossad'ın orta yöneticilere kadar hatta Mossad'ın orta ve üst düzey Shin Bet'inde bence ortadan da bu siyaseten politize olmuş bence yani değişiklikler olacak. Anladım. Ciddi derecede orduda da Shin Bet'te de.
IDF'de de. Onların ordusu İsrail Savunma Güçleri. Adamların resmi adı bu. Ben İsrail Savunma Gücü demiyorum. Ordunun adı bu yani. O konuda da millet eleştiriyor da IDF yani. Yani bu öyle bir İsmi şey. o ya. İsmi bu. Resmi adı bu. Türkiye'ninki Türk Silahlı Kuvvetleri, onlarınki de bu. Evet. Yani onu da millet bir o garip yorumla önce bilelim de ondan yorum yapalım. Neyse. Şimdi hesaplar ödenecek. Tamam. Peki neden hata yaptık? Bir hesap ödendikten sonra, yönetim değiştikten sonra ne değişecek? İnsanlar değişince sistem değişmiyor. Yani yöneticiyi niye getiriyorsun? Sistemi yeniden kur diye getiriyorsun. Tamam. İşte tekrar insan istihbaratına önem vermek zorunda kalacaklar. Yapmadık. Yani teknolojiye bu kadar bağımlılık, teknolojiye bu kadar güvenme, teknolojinin üst düzey teknolojinin yarattığı kibir, o işte sensörler, gözetleme sistemleri, radarlar, algılar, bunlar insan zekası makineyi yener. Lafınızı unutmayın. Yani unutmayın bunu. Bir Hamas mensubunun hatırlarsınız tanka doğru koştuğu görüntüler çok konuşulmuştu. Bir analist, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir analist bu İsrail meselesine de gerçekten doğru bir yerden baktığını görmek beni mutlu eden analistlerden biri. İsmini tam hatırlayamadım. Oradan hatırımda İçine kaldığı için giriyor, söylüyorum. Şundan bahsetti. O Hamas mensubunun kovaladığı tankın içerisi dünyanın en teknolojik tankı belki de. Ama kurgulanan her şey çok kusursuz. Yüz tanıma sistemleri, ölçeklendirme merkezi, her şey var ama içeride. kör noktası var. Kör noktası var. Kör bir noktası. tane insan gelip seni kovaladı gönderdi günün sonunda. Tankın kör noktası. Tabii, onu bulmuş işte. Anahtar. Bunu Mithat Hoca'yla da, Mithat komutanımıza selam söyleyelim. Onunla da konuşmuştuk. Ya tüm teknoloji, her şeyi kusursuz işlet, insanı unutmayacaksın. Her zaman piyade durmalı der mesela Mithat Hoca orada. Ya bir insan o teknoloji tamamını koruyabilir ya da koruyamaz. Hikaye bu bence. Evet. Yani mesela ben burada kendimizden de örneğin veriyorum. Mesela şimdi 15 Temmuz'da FETÖ'cüler tankları çıkarttılar değil mi? Zırhlı araçları. Evet. O küçük camları var değil mi? Oraları silahla kırdığın zaman buzlu hale getirince kör oldular mesela. Bitti. Onlar da hareket edemedi. Doğru. Bunlar işte şu yandan dipçikle kırınca dışarıdakiler tank hareket edemiyor. Tank ne yapacak? Göremiyor işte üzerinde bunlar da öyle. Bunların tam sensörü falan var ama çatışma bölgesine girmişsin, harabenin içine çıkamıyorsun. Zaten hani Mithat da söylüyor ya, çatışma bölgesinin içine bu kadar tank sokmak işte zaten teknik hata. Biz şimdi konumuza dönersek, adamlar tekrar insan istihbaratına dayalı, ana omurgayı insana dayalı, haber elemanı şebekesine dayalı bir sistemi inşa etmek zorundalar. Bizde böyle mi şu an? Tabii zaten biz... İstihbarat Teşkilatı tam bu. Biz geleneksel olarak teknolojiyi sonradan sistemimize adapte etmeye, yani daha geriden geldiğimiz için teknolojik meselelerde biz doğal olarak HUMINT'e, elemana, haber elemanı şebekesi üzerinden zaten geleneksel olarak... Bizim olayımız bu. Bizim olayımız bu zaten yani. Tamam, biz zaten öyleyiz. Ama şimdi buna neden biz avantajlı duruma çıktık? Bak, eskiden ana omurga zaten kuvvetli. Sen buna teknolojiyi adapte ettin. Zaten işte bunu yapmak istiyorlar. Sen bunu yaptığın için, bunlar yapamadığı için sen o adamlara son bir yılda 3 tane kontrespiyonaj soruşturması, bir tane daha işte Malezya olayı çıktı. Adamları sen avcılık yaparlarken avlanmışlar. Peki budur yani mesela. O zaman hocam şöyle bir şey diyebilir miyiz? Bizim sosyal medya şefimiz Suat Özdemir ve ekibine bir başlık tavsiyesi vermiş olabilir miyiz? Yani ya da kapak fotoğrafı tavsiyesi. Mossad, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yönergesine sahip olacak, edinecek diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bütün dünyadaki istihbarat servislerine diyebiliriz. Asıl olan bu benim görüşüm. Ben böyle düşünüyorum. Ben klasik ekoldenim. Ama ana istihbarat toplama mekanizman İnsan ve haber elemanı şebekesi, bunu teknolojiyle destekleyeceksin. Sonuna kadar en sofistike teknoloji, yapay zeka algoritmaları, haber analizleri, SIGINT dinleme teknikleri, sinyal istihbaratı, elektronik istihbarat, İHA'lar, SİHA'lar, görüntü istihbaratı, açık kaynak analizi, sosyal medya analizi, her şey, bilgisayarlara giren siber espiyonaj yazılımları, tamam. Ama gene de işte o ana halkaya giremediği için Hamas'ın planı yapan o askeri kanadın Sinvar ve etrafına giremediği için niyet ve kapasite konusunda haber alıyorlar. Hamas sürekli duvarları aşma, tankları imha etme tatbikatları, sınıra 10 gün kala, duvarlara 10 gün kala hareketliliğin, yaklaşmanın olduğunu, daha önce de Mossad bunu yapıyor. Tamam, gene tatbikat. Evet. Bak niye kandırıyor lan? Yalancı çoban gibi hani. Kurt geldi yani. Bugün geliyor yani. Bugün yarın. Ya gene bunlar tatbikat yapar gider. Tamam, gerçekten böyle. Bak, haberi almış, analiz edememiş. Evet. Neden analiz edemiyor? Haber elemanı yok. İnsan kaynağı yeterli yok. İyi haberin analize ihtiyacı yoktur. Bazıları istihbarat analizi önemlidir. Elde haber varsa analize çok gerek yok. Apaçık ortada. Yani 5N'ye 1K'yı karşılayan bir haber varsa nedir? 7 Ekim'de sabahleyin Hamas
şu noktalardan bak nerede ne zaman şu kadar insanla nasıl şu taktiklerle işte her yerden üstten alttan sağdan soldan 5N 1K kim? Hamas ve diğer direniş gruplar. 5N 5 neden bir de K. İstihbarat raporu budur işte. Gazetecilikle çok benziyor. Zaten böyle istihbaratla gazetecilik zaten. Siz çok benzetirsiniz. Öyle zaten doğası gereği yani Doğası doğrusu. Hani o siz açık kaynak çalışıyorsunuz. Atlatma haberiniz de oluyor hani gazetecilikte. İstihbarat da haber yani. Doğru. Ama istihbarat mahrem haberle ilgileniyor. Tabii. Biraz daha hassas. Biraz Mahrem diyorum, haber. Onu Siz açık kaynak nezaketten haberi, öbürsü söyledim. mahrem haber. Burak hocam peki yavaş yavaş sona gelirken içeriğin şunu da merak ediyorum. Şimdi Mossad değişecek diyorsunuz. Tamam. Şimpet'te, değişecek. IDF'te. Tabii ordu değişecek, her şey değişecek. Ya bu Netanyahu'nun ve ondan önce gelen bu yine aşırı ondan daha radikal. tabii aşırı ondan daha beterler. radikal, garip tiplerin hükümranlığı biraz azalacak mı? Bambaşka bir dönem bekliyor bence musunuz? ABD'de İsrail siyasetinde daha liberal bir politik söyleme geçilmesi taraftarı. Bence Netanyahu'yu da onlar yani bence istemiyorlar. Ama bu çatışma ortamının bitmesi lazım. Peki bitişine dair bir öngörünüz var mı? Kışı geçirecekler. Neden? Onu da hemen Bence söyleyelim. Hamas da direniyor. Yani kışı geçirmek niyet. Birkaç bakalım. detay daha var aslında bu noktada. İsrail ordusunun kışlık, Bir sürü şey satın alıyorlar. sipariş vermesi ve hepsini satın alması, yüklü satın almalar yapması, Hamas'ın da Ebu Ubeyde'nin yaptığı açıklamalardan sonuna kadar direneceklerini duyurması üstünden en azından kışın da böyle geçeceğini, maalesef Gazze'deki masumların, sivillerin öldürülmeye devam edeceğini buradan öngörebiliyoruz galiba. Doğru mudur? Kışı geçirecekler aynen. Hamas direnecek. Onlar da Hamas'ın direncini kırmaya çalışacaklar. Ama Hamas direniyor yani. Yani Mithat da anlatıyor ya, ben de izliyorum o içerikleri ilgiyle. Teşekkür ederiz. Yani böyle durum. Yani ama işte bunu bu kadar rahat anlatıyoruz ama işte olan sivilleri oluyor yani. Kesinlikle. Ve çocukları oluyor yani. İnsan üzülüyor. Hocam teşekkür Allah ederim. rahmet eylesin tekrar yani. Allah rahmet eylesin. İnşallah kalanlara da yardım Sabırlar etsin. olsun, evet. Diyelim. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok, Bir şey. eklemek istediğimiz inşallah bu çatışma, savaş ortamı biter de oradaki masum insanlar birazcık nefes alırlar. İnşallah hocam. Teşekkür İnşallah. ederim. Topu birbirine atıyor. Aman yani o zaman kim suçlu? Kim suçlu? Siyaseten tartışmasızdır. Patron kimse o suçlu. Netanyahu. Netanyahu. Çünkü sorumluluk sana ait.